Herkese merhabalar. Şehirde Arı sayfasına hoş geldiniz. Bugünkü planım kovanıma ikinci kata atmak olacak. Şu an kovan popülasyonu yeterli seviyeye geldiği için kovanı için biraz rahatlatmak için ikinci kat atmam gerekiyor. Ve bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Öncelikle kovanımda bulunan ısı sensörüyle şerbetlemeye ek destek olarak arı keki vermiştim. Bunları kovandan çıkartacağım rahat çalışmak için. Ek olarak da yarım şerbetli de kovandan alacağım. Bu bana biraz daha rahat çalışma alanı sağlayacak. Üst kata çıtaları koymadan önce de bütün çıtaları tek tek kontrol edip arının durumunu gözlemleyeceğim. Şu an görmüş olduğunuz üzere yer kalmadığı için arılar dalak örmeye başlamış. Ben de kontrolsüzce bir dalak örmelerini istemediğim için arıya örülecek çıta vereceğim. Benim kovanımdaki karni olan arı döllü olduğu için kovandaki bütün erkek gözlerini imha edeceğim. Çünkü çıkacak olan erkek arılarda sürekli bal tüketeceği için bana bir faydası olmayacak. Bundan dolayı kovanı bulunmalarına gerek yok. Erkek gözlerini iptal ederken de kovandaki kapalı yavru miktarı, yavru atımı, polen ve bal durumuna da bakacağım. Şu an benim bulunduğum bölgede yoğun bir şekilde polen gelmeye başladı. Ve bu gelen günlük polen sayesinde yavru atımlarım çok hızlanmış. Şu an bütün çıtalarımda günlük yavru mevcut. Ve görmüş olduğunuz üzere de arı popülasyonu daha yoğun bir hale aldı. Üçüncü kata koyacağım ilk çıtayı 3. sıradan aldım. Normalde yukarıya koyarken arıyı silkelemem lazım ama herhangi bir erkek arı görmediğim için ve ana arım da işaretli olduğu için yukarıya arıyı silkelemeden koydum. Normalde bu yapılmaması gerekiyor. Arıyı silkeleyip koymamız lazım. Ama bu sefere mahsus böyle bir durum gerçekleştirdik. Erkek gözlerini keserken larvaların içinde varroa olup olmadığını kontrol etmek için dondurma kabını kullanıyorum. Çünkü bu sayede larvaların üstünde varroa olup olmadığını görmem çok daha rahat oluyor. Burada toplanan arı sütlerini ve larvaları arıların yalaması için kovanın önüne bırakacağım. Çünkü onlar için çok güzel ve değerli bir besin. Erkek gözlerini keserken az da olsa bir varroa gördüm. Bu da şu anki hava için gayet normal. Ama endişe edecek bir seviyede değil. İkinci katı çıkartacağım. İkinci çıtayı da 8. sıradan aldım. Kameram kendi kendine durduğu için onun videosunu çekemedim. Çünkü 8. sırada bulunan kapalı yavru oranı diğer çıtalardan daha yoğundu. Benim kameram çok eski bir kamera olduğu için çekim yaparken kendi kendine durmuş. Bundan dolayı ikinci katı koyarken ve sıralaması nasıl yaptığımı çekemedim. İkinci katın sıralaması şu şekilde. Geçen seneden ayırmış olduğum 2 adet polenli ve sırlı ballı olan çıtayı kapalı yavruların yanına bırakacağım. Bu da şu şekilde olacak. Birinci sıraya ballı polenli çıtayı koyacağım. İkinci sıraya kapalı yavrulu çıtayı koyacağım. Üçüncü sıraya kapalı yavrulu çıtayı koyuyorum. Ve dördüncü sıraya da polenli ve sırlı ballı olan çıtayı koyuyorum. Yanına da bölme tahtasını koyarak kovanı sarıp o şekilde kapatacağım. Eğer elinizde sırlı bal yoksa birinci ve dördüncü sıraya kabartılmış petek de koyabilirsiniz. Bu herhangi bir sorun yaratmayacaktır. Yavrular çıkacağı için direkt işçi arılar yukarıdaki boş peteklere polen ve nektar dolduracaklardır. Zaten arının strese girmemesi için yeniden bir şerbet takviyesi yapacağız. Bu da arıyı daha da rahatlatacaktır. Şu an elimde yeterli miktarda geçen seneden kalan kabartılmamış peteklerim vardı. Bu çıtaları da arıya kabartması için kovana koyacağım. Geçen sezon benim için iyi geçmemişti. Bu sene biraz daha umudum yüksek. Şu an ilkbahar biraz daha normal geçiyor geçen seneye göre. Bir de çıtalara bakarken kovanın içine ya da ikinci kata koyarken aldığınız şekilde bırakmanızın çok önemi var. Eğer aldığınız bir çıtayı ters şekilde koyarsanız bu arı rahatsız olmasına neden olacaktır. Çünkü arıların belli bir düzeni var. O düzeni bozmak istemiyoruz. Bundan dolayı aldığınız çıtaları aynı şekilde bırakmanız çok önemli bir husus. Aksi takdirde bal verimini etkileyecektir. İkinci katı kovana yerleştirmeden önce metal ana ızgarasını
ilk katın üstüne yerleştireceğim. Daha sonra da ikinci katı kovanın üstüne koyacağım. Katı yerleştirdikten sonra da 2 tane çuvalla kovanı iyice yastıklama yaparak saracağım. Bu sayede bir açıklık kalmayacak. Çünkü gündüz ve öğlen sıcaklık farkı oluştuğu için arıların üşümesini istemiyorum. Kovanı güzelce sardıktan sonra da varroa ile mücadele için ardıç katranı ve uçucu yağları kullandıktan sonra kovanımı kapatacağım. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ederim.